Herkese merhabalar. Tek Batik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurhan. Birçoğunuz biliyorsunuz bu modelin tasarımı bana ait. Çok sevildi ve birçok arkadaşım da birçok projesinde kullandı bu modeli. 2 senedir neredeyse fırtına gibi esiyor. O nedenle ben de uzun zamandır isim düşünüyordum bu modele. Ve dedim ki o zaman bunun ismi Fırtına olsun ve Fırtına ismini koydum. Şimdi bu fırtına modelini uyguladığım birçok model var sayfamda. 2 tane de bere, şapka ya da çalışması var. Onları sayfamda yani YouTube'da videolarını paylaştığım günden beri sürekli olarak bunun atkısını örsek kaç yumak ip almamız gerekiyor diye soranlar oluyor. Ben de ezbere cevap vermek istemedim ve dedim ki bir yumak projesi olsun, bir yumakla başlayıp ne kadar olursa o şekilde öreyim. Şimdi ben buna bir yumakla başladım ve bir yumakla bitti. Şöyle başladıktan sonra önce başladım birazcık görmeye. Şu saçaklarını önce kestim. Bir kenara koydum. Kalan iple de bu atkıyı ördüm ve tam bir yaş ölçüsünde oldu. Hatta 1,5-2 yaşta çok rahat kullanabilir. Çok ideal bir boyutta oldu. Siz de daha büyük yapmak isterseniz ona göre bir yumaktan daha fazla ip almanız gerekecek. Bir yumakla bu kadar oldu. Nako Elite Baby ile ördüm. Anti peeling özelliği olan bir ip. 100 gramda 250 metre uzunluğunda. Siz de 100 gramda 250 metre uzunluğunda herhangi bir iple örebilirsiniz. Aynı renkle örmek isterseniz badem rengi bu renk. 11.451 renk numarası. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abonelikler kesinlikle ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz. Takıldığınız bir yer olursa da bana yine yorumlardan sorabilirsiniz. Gördüğümde mutlaka dönüş yapıyorum. Eğer dönüş yapmadıysam akışta bazen yoğun akışta görmüyorum. Evet, ipimiz ve şişimiz hazırsa hadi birlikte örelim. 4 numaralı şişime 30 ilmek attım. Normalde ilk ilmeklerimi örmeyeceğim ama burası ilk sıra olduğu için ilk ilmeğimi de örüyorum. Haroşa olarak öreceğim. Ben haroşaları ön yüzde de arka yüzde de düz olarak örüyorum. Evet. Sıra sonuna doğru bu şekilde ilerliyorum. Evet, ilk sırayı örüyorum. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. Burada sıra sonunu ve sıra başını nasıl ördüğümü göstereceğim. Örerek sıra sonuna doğru devam ediyorum. Sondaki ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Örgümü çevirdim. İpim dışarıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve örmeye devam ediyorum. Sıra sonları ve sıra başları bu şekilde olacak örgü boyunca. Şu anda örgünün ön yüzündeyim ve bir diş haroşa sırası oluşmuş oldu. Birkaç diş daha böyle haroşa sırası yaptıktan sonra model kurulumuna geçeceğim. Başlangıç ipim bu taraftayken, sol taraftayken şu anda örgünün ön yüzündeyim. 1, 2, 3 diş haroşa ördüm. Şimdi model kurmaya başlıyorum. 3 sıra düz örgü olacak. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. Başta ve sonda da 3'er ilmek, 1, 2, 3 ilmek kenar ilmeği olacak. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2, 3 tane haroşa. Sıra sonunda 3 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sırayı örüyorum. Sıra sonunda 3 ilmek kaldı. 3 ilmeğimi haroşa örüyorum. 2, 3. Ben haroşaları ön yüzde de arka yüzde de düz örüyorum. Söylemiştim sanırım. Örgüyü çevirdim. Yine ilk 3 ilmeğim haroşa olacak. İlmeği boşa aldım. 2, 3 tane haroşa ördüm. Sonda 3 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerim ters olacak.
Sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet, modelin ikinci sırasını örüyorum. Ve şu anda ters olarak ilerliyorum. Sıra sonunda 3 ilmek kaldı. Ve bu 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgüyü çevirdim. 3. sıraya geldim. Yine ilk 3 ilmeğim haroşa, 2 ilmeğimi boşalıyorum. 2, 3. Aradaki ilmekler sıra sonunda 3 ilmek kalıncaya kadar düz. Evet, 3. düz sırayı örüyorum. Sıra sonunda 3 ilmek kaldı. 1, 2, 3 ilmek haroşa ördüm. Arka yüze geçiyorum. Buradan sayalım. Haroşalar bittikten sonra 1, 2, 3 sıra düz örmüş oldum. Şimdi pirinç örgüye geçiyorum. Yine ilk 3 ilmeğim haroşa olacak. İlk ilmeğimi boşalıyorum. Burada ilmek takılmış. Evet. 1, 2, 3 ilmeğimi haroşa ördüm. Şimdi bir tane ters örüyorum. Bir tane düz. İpi kendime doğru alıp bir tane ters. İpimi dışarı alıyorum. Bir tane düz. Sıra sonunda 3 ilmek kalıncaya kadar pirinç örgüsünün ilk sırasını örüyorum. Bir tane ters. İpim dışarıda. Bir tane düz. Evet, modelin 4. sırasını örüyorum. Pirinç örerek sıra sonunda 3 ilmek kalıncaya kadar ördüm. 1, 2, 3 haroşayı ördüm. Örgüyü çevirdim. 5. sıradayım. Pirinç örgüsünün de 2. sırasındayım. Yine 3 ilmeğim haroşa. Şimdi sırada düz ilmek var. Bu düz ilmeği Sırada ters ilmek var. Ters ilmeği düz örüyorum. Sırada düz var. Ters örüyorum. Pirinç örgüsünde bir sıra bir düz bir ters örüyoruz. Diğer sıralarda da düzün üzerine ters, tersin üzerine düz örüyoruz. Şimdi sırada ters ilmek var. Üzerine düz örüyorum. İpimi içeriye alıp düz ilmeğin üzerine de ters örüyorum. Burası pirinç örgünün 2. sırası. Sıra sonunda 3 ilmek kalıncaya kadar bu şekilde örüyorum. Evet, sıra sonuna doğru ilerliyorum. 4. sıradayım. Pardon, 5. sıradayım. Pirinç örgünün de 2. sırasındayım. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters örüyorum. Ve sıra sonunda 3 ilmeğim haroşa. 1, 2, 3. Örgüyü çeviriyorum. 6. sıradayım. Ve pirinç örgüsünün de 3. sırasındayım. Yine 3 tane haroşa. 1, 2, 3 haroşa. Pirinç örgüsü için düzün üzerine ters örüyorum. Ters ördüğüm ilmeğin üzerine de düz örüyorum. Düz ilmeği ters örüyorum. Ters ilmeği düz örüyorum. Yine sıra sonunda 3 ilmek kalıncaya kadar bu şekilde. Modelin 6. sırasını örüyorum. Pirincin de 3. sırası. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. Sonda 3 ilmek kalıncaya kadar düzün üzerine ters. Tersin üzerine düz örüyorum. Ve 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeğim de haroşa. Evet. 3 sıra pirinç örgüyü de tamamlamış olduk. Şimdi tekrar 3 sıra düz örgü var. Bunun için ne yapıyoruz? Yine aynı yaptığımız gibi ön yüzde düz, arka yüzde ters, ön yüzde düz 3 sıraya tamamlayacağız. 7. sırayı örüyorum. 2,
3 tane haroşa kenar ilmeğim. Bütün ilmeklerim düz. Evet, 7. sırayı örüyorum. Düz sıradayım. Sonda 3 ilmek kalıncaya kadar düz örüyorum. Sondaki 3 ilmeğim de haroşa. 8. sıraya geçiyorum. 8. sırada başta ve sonda 3 ilmeğim haroşa. 1 2 3 ilmeğim haroşa. Aradaki bütün ilmeklerim ters. Evet, 8. sırayı örüyorum. Ters olarak sıra sonuna kadar geldim. 3 ilmeğim kaldı ve 3 ilmeğim haroşa. 1 2 3. 9. sıraya geldim. Buradaki düz örgülerin 3. sırasını yapacağım. Üç tane haroşa ördüm. Diğer ilmeklerim düz. Sonda da yine 3 tane ilmek haroşa olacak. Ben bütün ilmeklerimi düz ördüğüm için, haroşayı da düz ördüğüm için bu sıra komple düz olacak. Evet, modeller hep 3'er sıradan oluşuyor. 3 sıra düz ördüm. 3 sıra pirinç ördüm. 3 sıra düz ördüm. Şimdi 3 sıra ördüğümde 2 diş haroşa olacak. Birinci sırayı örüyorum. Yani 10. sırayı örüyorum. Bütün ilmeklerim haroşa. Bütün ilmeklerimi haroşa ördüm. Ön yüze geçtiğimde bir diş haroşa oluşmuş oldu. Şimdi 2. sırayı örüyorum. Yine bütün ilmeklerim haroşa. Sıra sonuna kadar örüyorum. Örgüyü çevirdim. Bir sıra daha haroşa örüyorum. 3. sırayı örüyorum şu anda haroşanın. Ve 2 diş haroşa oluşmuş olacak. Sıra boyunca bütün ilmeklerim haroşa. Evet, 3 sıra ördüğümde 2 diş haroşa oluşmuş oldu. 3 sıra düz ördüm. 3 sıra pirinç, 3 sıra düz, 3 sıra haroşa, 3, 6, 9, 12 sıra örmüş oldum. Şimdi şuradan 1. sıradan itibaren tekrar başlayacağız. Yine 3 sıra düz öreceğiz. Pirinç, düz ve haroşa. Bu şekilde model birbirini tekrarlıyor. Çok keyifli, çok hızlı ilerleyen bir model. Şimdi bu şekilde örmeye devam edelim. 1. sıradan itibaren tekrar başlayalım modele. Evet, atkıyı bitiriyorum artık. Şimdi bir yumaktan ne kadar uzunlukta atkı örebilirim diye düşünerek yaptım bu atkıyı. O nedenle şöyle yaptım. Ben şu şekilde püsküller için 26 santim. 26 santim boyunda kesip ayırdım. Kalan ipimle ördüm. Şimdi bu atkıyı ve şu anda da şu kadar ipim arttı. En son pirinç örgüleri ördükten sonra 3 sıra düz ve 3 diş haroşa öreceğim için burada da yine aynı model sırasına denk gelmesi için pirinç örgüleri ördüm. 3 sıra düz örgü ördüm. 3 diş de pirinç ördüm ve bu sırada artık keseceğim. Şimdi bu yumaktan yumağa ve elden ele de değiştiği için eğer sizin ipiniz bundan daha fazla artarsa, yani bunun üzerine tekrar bir model sırası daha örecek kadar ipiniz artarsa eğer o kadar daha uzun yapabilirsiniz. Benim elimle ve bu yumakla bu kadar oldu. Şimdi bu tam yarısı.
Şöyle saçaklarıyla beraber ölçüsünü vereceğim. Şöyle yapalım. Burası tam yarısı. Olduğu gibi ölçüyorum hiç germeden. 42 santim olmuş atkı, yani 84 santim. Saçaklarıyla birlikte 53,5 santim, yani 107 santim. Toplam 107 santim olmuş oldu. Bu normal bir yaş bebeğe çok rahatlıkla olacak bir boyutta oldu. Şöyle genişliğini de vereyim size. Genişliği de 13,5 santim. Eğer siz daha büyük yapmak isterseniz bir yumak daha almanız gerekir. Ya da elinizde 1,5 yumak varsa onunla da örebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu bana çok soruluyordu. Bu modelden atkı örersek kaç yumak gider diye. Ben de bir yumakla örüp size bunu göstermek istedim. Bir yumakla hangi boyutta olacağını. Şimdi burada en son pirinçten sonra 3 sıra düz ördüm ve 3 diş de haroşa ördükten sonra artık kesmeye başlayacağım. Ön yüzde kesiyorum. Normal yine klasik ilmek kesme tekniğiyle keseceğim. Örerek kesme tekniğiyle. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ve ilk ilmeği üzerinden atlatıyorum. Örüyorum ve üzerinden atlatıyorum. Evet, ben şimdi bu ilmekleri kapatıyorum. Ondan sonra saçakları nasıl taktığımı göstereceğim. Evet, şimdi saçaklarımızı takalım. Şuradan ilk ilmekten başlıyorum. İpleri içinden geçirip burada eşitliyorum. Önceden eşitlersem çektiğimde bu eşitlik bozulabiliyor. O yüzden ben burada eşitliyorum. Evet. Sırayla atlamadan giriyoruz böyle. İçinden geçiriyorum. Evet, bir tane daha göstereceğim. Sıradaki ilmeğin içine giriyorum. Bu ilmeklerin ikisi de tığımın üzerinde kalıyor. Tığımla çekiyorum bu tarafa. Ve uçlarını bu ipin arasından geçiriyorum. Uçlarını eşitleyip sıkılıyorum. Evet, bu kadar. Şimdi ben bu püsküllerin hepsini takıp geliyorum. Evet arkadaşlar, atkıyı bitirmiş olduk. Ölçülerini zaten vermiştim. Bir yumakla bir atkı projesi oldu bu video. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.